Baksı Müzesi'nden çıktık. İspir'de kuru fasulyemizi yedik. Şimdi Ovid Tüneli üzerinden Rize'ye gidiyoruz. Karadeniz turumuzda sırada Rize var. Rize'yi karış karış gezeceğiz sizler için. Ama Rize'de şunu söyleyebilirim ki sizleri doğaya boğacağız. Ovid Tüneli'ne giriyoruz. 2018 yılında açılmış bu tünel. Sanırım 2. Abdülhamit'in burada bir tünel projesi varmış. O taslaklardan yola çıkılarak yapılmış bir tünel burası. Zigana Tüneli yapılana kadar Türkiye'nin en uzun tüneliymiş zaten burası. Şu anda da Ovid, Zigana'dan sonra Türkiye'nin en uzun ikinci tüneli. 14 kilometre 300 metre uzunluğunda Erzurum'la Rize'yi birbirine bağlayan, normalde yaklaşık 4 ay 5 ay kapalı olan yollar şimdi bu tünel sayesinde 12 ay boyunca açık. Siz tünel geçişini izlerken biz de biraz diğer konulardan bahsedelim. İlk konumuz abonelik. Bu işin sürdürülebilir olması için, yeni şehirleri de gezebilmemiz için abonelik önemli. Televizyondan izliyorsanız hemen cebinizden açın, YouTube'a abone olun veya kumandanızın orta tuşuna basın, çıkan seçeneklerden abone olu işaretleyin. Ayrıca yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve hype'lamayı da unutmayın. Bir kez daha hatırlatalım. Kanalımızın adı Alp Yollar'da. Bunları yaptıysanız şimdi geçelim ikinci konuya. Bakıyorum herkes memleketini izliyor. Memleket sevdamız tartışılmaz. Hepimiz ülkemizi seviyoruz ama doğup büyüdüğümüz yerlere veya aile büyüklerimizin doğup büyüdüğü yerlere ayrı bir bağ hissediyoruz. Ama bu ülkenin her karış toprağı bizim. Diğer şehirlere ait bölümlerimizi de izleyin. İnanın bu ülkeye olan hayranlığınız bir kat daha artacak. Mardin var mesela. 500 binden fazla izlendi. Ama şöyle söyleyeyim, zaten kendim çektim ama ben bile 3-4 kez izlemiş olabilirim. Mardin zaten efsane bir yer. Ama bizim Mardin videomuzun da YouTube'un efsane videolarından biri olduğunu düşünüyorum. Turistik Doğu Ekspresi bölümümüz var. Biliyorum bilet bulmak zor ama gitmiş kadar olacaksınız. Çanakkale bölümü var, Çanakkale Savaşı var, Troya var. O bölüm de çok güzel. Onu da izleyin. Kastamonu bölümümüz var mesela. YouTube'daki en iyi bölümlerimizden biri. Tarihi de çok kıymetli ama muhteşem bir doğası var. O bölümü de kesin izlemelisiniz. Sonra Tokat bölümü var. Tokat'ta gezecek ne var ki diyenler olabilir ama bence o bölümü izlemeden büyük konuşmayın. Sezar bile Veni Vidi Vici, yani geldim gördüm yendim sözünü Tokat'ta söylemiş. O kadar ipucu vereyim size. Kesinlikle izleyin. İlk fırsatta gitmek istemezseniz ben de Alp Kırşan değilim. Van var. Tarihi, doğası, kalesi, Akdamarı ve Van Gölü ile harika bir yer. Kars var mesela. Kars sadece Çıldır Gölü için bile izlenebilecek bir bölüm. Devasa bir göl ve tamamen donmuş, üzerinde atlı kızak yapıyorsunuz. Türkiye'de başka nerede var böyle bir şey? Yok. Kars'ı da izleyin. Sonra bu tura başladığımız Gümüşhane var. Örümcek ormanları hayatımda gördüğüm en güzel ormanlardan biri. İnanılmaz bir yer. Herkesin görmesi lazım. Son olarak Bayburt. Bayburt Kalesi muhteşemdi. Ama Bayburt'ta Baksı Müzesi diye bir müze var. Norveç'te bile görseniz şaşırırsınız. Bu müze nerede biliyor musunuz? Bayburt'un merkezinde bile değil, kırsalında, Baksı diye bir köyünde. Yani sadece gezmiyoruz. Tarihini, doğasını, yemeklerini hepsini aktarmaya çalışıyoruz. O yüzden bu bölümle yetinmeyin. Geri kalan bölümleri de izleyin derim. Öğretmen arkadaşlar mesaj atıyor, paylaşım yapıyor. Derste sizin gezilerinizi açıyoruz çocuklara diye. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizde varsa çocuğunuz, onlarla birlikte izleyin. Onlar da ülkemizi, topraklarımızı tanısınlar, sevsinler. Diyarbakır'ı da, Edirne'yi de, Hakkari'yi de, Adana'yı da, Rize'yi de. Çünkü sevmek isteyenler için o kadar çok şey var ki memlekette. Hiçbir şehir tek bölüme sığmıyor aslında. Rize sınırlarına girdik artık. Alp Yollar'da Rize bölümü başlıyor.
Ovid Tüneli'nden çıkarken tabii her zamanki gibi tünellerde girerken ve çıkarken çok dikkatli oluyoruz. Burada da yavaş çıkmaya özen gösterdim. Çünkü her yer gördüğünüz üzere kar. O kadar kar ki o kadar kar yani. Ona dikkat etmek lazım. Önümde bulutlar var. Bulutlar çam ağaçlarıyla birleşmiş. Vadiyi kapatmışlar adeta ama muhteşem bir görüntü var şu anda önümde. Alp yollarda kendini aştı ve İsviçre'ye, Alplere geldi. Dağlara çıktı, tepelere çıktı. Artık sınırları aştı gidiyor desem beğenirdiniz. Ama burası Erzurum-Rize yolu. Ovid Tüneli'nden çıkar çıkmaz böyle bir güzellik karşıladı bizi. Ya ben bu memleketin her tarafını, kenarını, köşesini ısıra ısıra yerim ya. Güzelliğe baksana. Şimdi Rize'ye doğru giderken ben size dedim ki açılışta doğaya doyacaksınız dedim. Gidemiyoruz. Rize'ye gidemiyoruz. Maalesef gidemiyoruz. Neden biliyor musunuz? Her gördüğünüz güzellikte durmak istiyorsunuz. Bak şimdi başka bir güzellik. Sonunda çayın başkenti, doğal güzelliklerin merkezi, Karadeniz'in hırçın şehri Rize'ye geldik. Rize Kalesi'ndeyiz şu an. Bu kalenin ilk ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Ama 1500 yıl önce Roma İmparatoru Justinianus tarafından onarıldığını tarihi kaynaklar söylüyor. Yani çok daha eski bir kale burası. Aslında bu kale iç kale. Bir de dış kale veya aşağı kale denen kısmı da varmış ama o kısım şehirleşme sonucunda yok olmuş. Deniz seviyesinden sadece 150 metre yüksekliğindeki bir tepeye kurulmuş ama inanılmaz hakim bir kale burası. Nereye? Rize'ye. Nereye? Karadeniz'e. Karadeniz bereketiyle, balığıyla, havasıyla, dalgasıyla, rüzgarıyla adeta Rize'ye de bir renk vermiş. Muhteşem balıkları var buraların. Onları da göreceğiz zaten. Çayını anlata bitiremeyiz. Şu anda size bu anonsları yaparken arka taraftaki her yer ama her yer çay. Ama bunları da göstereceğim. Gel kardeşim. Çayı da göstereceğim. Rize'deyiz. Rize'de çayla başlıyoruz. Sağ ol kardeşim. Rize'de meydanın hemen üstünde iki köşk göreceksiniz. Bunlardan biri şu an Rize Müzesi olarak kullanılan Tuzcuoğlu Konağı veya diğer adıyla Sarı Ev. Rize mimarisinin, Karadeniz sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri. 19. yüzyılda inşa edilmiş yaklaşık 150 yıllık bir köşk. Hemen yanında da Serender de denilen ama burada daha çok Nalya diye bilinen tahıl ambarı var.
onun yerle bağlantısı olmuyor. O nedenle özellikle fare gibi kemirgenler oraya ulaşamıyor. Genelde evlerin hemen yanına yapılırmış önceden. İçeride de etnografik eserler var. Şimdi oraya çıkıyoruz. Rize'deki ilk durağımız Rize Müzesi. Hadi. Rize'ye geldiğinizde meydanda hemen görebileceğiniz Sarıev var. Sarıev aynı zamanda bir müze. Bu müzede Rize ve çevresindeki yaşayan insanların eskiden evlerinin nasıl olduğuna dair bütün her şey var. Yatak odaları, misafir odaları, mutfaklarında ne kullanıldığını görmek istiyorsanız Sarıev'i Rize'ye geldiğinizde ziyaret etmenizde fayda var. Koç heykeli, taştan yapılmış Rize Çamlıhemşin Ülküköyü Camialtı Mahallesi'nde bulunur. 13. yüzyıla ait Koç heykeli. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam, hoş geldiniz. Abi Rize'nin kel simidi dediler bize. Evet, Rize'nin... Görebilir miyim abi? Tabii, Rize'nin kel simiti, Rize'nin meşhur kel simiti bu. Allah Allah. Susamsız. Susamsız. Evet. Enteresan. Peki buna kel simidin dışında başka isim söylüyorlar mı? İzmir'de gevrek diyorlar ya buna. Gevrek diyorlar, kel simit diyorlar. Yani... Değişik. Abi bu nasıl yapılıyor? Şimdi bunun içinde ekmek gibi değildir. Un, tuz, su, çok az da maya vardır. Bu makarna gibi haşlanıyor. Pekmeze çıkıyor. Pekmezden fırına giriyor. Çok pratik bir şey ya. Evet. Yani susam bazıları için sıkıntı olabiliyor ama bunun kimse için sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Rize'ye has bir simit, yani Rize'ye özel bir simit. Yaklaşık bir 80-100 sene bir geçmişi var Rize'de bu simitin. 100 seneye yakın Yaklaşık geçmişi var. 100 seneye yakın bir geçmişi var Rize'de bu simitin. Ben de 35 senedir bu mesleğin içindeyim. 35 yani. senedir Evet. kel simit yapıyorsun abi. Abi ben çok beğendim. Teşekkür ederiz abi. Afiyet olsun. Kel simit. Rize'ye gelince yenmesi lazım kel simit. Rize'de kahvaltıda ekmek yerine kel simit de tercih ediliyormuş. Tercih edilir, normal. Hey maşallah be, ne palamut be. Buyurun. Of. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Aleykümselam. Of. Ne haber abi? Merhaba, hoş geldiniz. Abi balıklı olsun. Palamut mu? Evet, palamut. Abi Bu palamut değil, bu torik. Hey maşallah be. Vallahi kiloluk. Bunlar Rize'ye mahsul. Evet, Rize'nin mahsulü. Buradan çıkan usul. Evet, buradan efendim. Bayılıyorum buna. Laker'de de bundan oluyor değil mi? Evet, abi? Laker'de de bundan oluyor. Hamsi var mı abi? Hamsi de yavaş yavaş sıkmaya başladı. Yavaş hamsi de var. Kefal var tezgahta. Gel abi şuraya geçelim. Ben çıldırıyorum şu anda. Ben cennetteyim abi şu anda. Gel bakalım, gel. Bunlar kıraça var yerde, kasalarda. Kalsın abi, hiç oynama onlarla. Hamsimiz var. Mezgit. Rize'de mezgit tabii. Karadeniz'de mezgit. Efendime söyleyeyim, Sarganımız var. zargana var. Burada ne deniyor ona? Sargan. Zargan. Evet. Dur oraya da geçelim. Gel bu tarafa abi. Bir de abi barbunu mu meşhur buraların? Evet, barbun, güzel. Kıraçamız, süper. Kıraça ateş Evet. ediyor. Evet, Burada çıpra da çıkıyor mu? burada yok. Çıpra. Ha, bu dışarıdan geliyor. Evet, dışarıdan İthal. geliyor. Levrekle çıpra ithal. Evet. Bir de somon var değil mi abi? Evet, somonumuz da Gündoğdu, yerli buranın. Bu somonlar buradaki çiftliklerde üretilip yanılmıyorsam ağırlıklı olarak Rusya'ya gidiyor, doğru mu? Doğrudur. Lan bak neler biliyorum. Evet. Bak neler biliyorum. Abi bak.
Benim çocukların en sevdiği balık bu. Bir tane kılçık yok onda. Kemikli mezgit. Tavuk balığı da deniyor buna. Bunda kılçık yok. Üçgen profilde bir kemiği var bunun. Çabuk çıkıyor. Bayanlar için de kolay ayıklaması. Bak bu da zargana. Burada zargan diyorlarmış. Benim lakabım bu. Ben çocukken bana zargana derlerdi. O kadar zayıftım ki zargana derlerdi. Yani bu ve ben. Fosforu çoktur. Evet. İnanılmaz lezzetli bir balıktır. Bu da barbun. Buranın barbunu mu? Evet, buranın vardı. Bak, ben Foça barbununa bayılırım ama buranın barbununu da çok öneriyorlar. Daha tanışmak nasip olmadı. Belki bu akşam yeriz diye düşünüyorum. Kıraça zaten... Ya bak, bunların hepsini bana bu akşam ver, yemezsem namerdim abi. Çok seviyorum balığı. Denizin kuru fasulyesi. Doğru, denizin kuru fasulyesi, Evet. kıraça. Güzel dedin abi. Evet. Peki hamsisi ne o zaman? Ya, hamsi ayrı bir şey. Hamsisi pilavı, Evet, pilavı. kuru fasulyesi. Evet. Yani şu anda bütün gün burada sizinle beraber satış bile yapabilirim abi. Tabii, ne demek. Ağzına sağlık, teşekkür ederiz abi. Biz Rize'ye teşekkür ederiz. gelmişken balığı da görmeden ayrılmayalım dedik. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abi görüşürüz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rize denince akla çay geliyor direkt. Tabii Rize çayı meşhur. Rize'de her yerde çay tarlaları var. Portakal, mandalina ağaçlarının altında bile yetişebildiği için de kocaman tarlalar var. İlber Ortaylı'ydı sanırım. Karadeniz'de çaydan önce mandalina vardı ve mandalinaları çok güzeldi demişti. Ondan duydum diye hatırlıyorum. O zaman mandalina, Karadeniz ne alaka demiştim ama bu çay bahçesinin içi mandalina ağaçlarıyla dolu. Demek ki Karadeniz'de, Rize'de gerçekten de mandalina yetişiyormuş. Ama biz çaya geldik. Şimdi meraktan çatladığım çay hasatına gidiyoruz. Her yıl bunları ayıklamaktan yıprandım, yıldım ya. Hep bu arada yabaniler çıkıyor. Bunları temizlemezsen sonra ağaç oluyor bunlar. Bunlar hep ağaç oluyor bunlar. Bak. Bak. Çocukluğundan beri bu işi mi yapıyorsun? Evet, çocukluğumuzdan zaten geçim kaynağımız bu olduğu için ben çocukluktan beri çayda büyüdüm. Bununla geçiniyoruz. Başka bir geçim kaynağımız yok. Şimdi Karadeniz insanının kuvvetli olmasının nedenlerinden bir tanesi şu. Bu arazide yürümek bir kere çok zor. Dalları çok sert. Altta kalan dalları ittirerek yürümek çok zor. Ama arkamdaki hanımefendi burada hasat yapıyor. Ve bu arkadaşlar bu arazide devasa çuvalları sırtlarına alarak aşağı taşıyorlar. Buradan geliyor. Abdülkerim de hem genç hem yetenekli hem kuvvetli bir arkadaşımız. Sen burada taşıyıcısın. Hem taşıyorum hem topluyorum. Ne olsa yapıyorum. Şimdi toplama bizim hani daha önceden bildiğimiz makaslar vardı. Makas vardı. Şimdi gelişti. Bu motorlarla daha rahat oluyor toplamak. Şimdi Evet. bu yeni uçlarından çıkanları mı topluyoruz? Evet, bunun ucundan çıkan topluyoruz. Şu odun üstünde olan. Bu zaten büyüyor gitgide. Zaman gelince de dibinden kesiyoruz şuradaki çaylar gibi. Belli bir zamanda. Bu ucundan büyüyen iki yaprağı kesiyoruz. Şöyle Ha bak topluyoruz. iki yaprağı kesiyoruz. Bunları Evet. ben bilmiyordum açıkçası. Senden öğreniyorum. Bu da O tohumu, çay tohumu, onu alıp dikince büyüyor ondan, filizleniyor. peki bunun hasat mevsimi ne zaman oluyor? Bunun hasat mevsimi senede 4 defa oluyordu normalde ama 4. sürgün biraz azlamıştı. Bu sene bayağı büyüdü. Genellikle 3 mevsim oluyor. Mayıs'ta, Temmuz'da ve bu zamanlarda topluyorduk. Ama 4. sürgün büyüdüğü için topluyoruz. Gübre de vuracağımız için daha rahat bulunması Biz için. sorduk dediler ki bitti hasat bitti dediler ama biraz şanslı Rize bu konuda. Dördüncü hasatı da verdi bu sene. Güneysu tarafında havalar soğuk olduğu için orada büyümüyor fazla. Sıcağı ve yağmuru sevdiği için çay. Burada geldi. Zaten burası biz daha erken topluyoruz Güneysu'da. Soğuk olduğu için geç yetişiyor orada. Kardeşim kolay gelsin. Sağ Çok olun. zor iş. Tebrik ederim. Bundan sonra çay içerken hep sen geleceksin aklıma aslanım. Başarılar.
Ben bunu yapmak, kendi çayımı kendim hasat etmek istiyorum müsaadenle. Tamam buyurun. Yapabilirsiniz. Songül Hanım, yapabilirim. Öncelikle bunu giymen lazım. Şimdi bu modern. Bu modern. Eski tip, Evet, eski tipler eski zor tipler oluyor. kalmadı artık. Bunu Evet. taktık. Sonra Aman dikkat edin kendinize. Bak şurada Düğme var. düğme var. Evet, bu tarafa dön. Bu tarafa dön. döndüm. Şimdi Heh. şöyle bunu açtık. Değil Evet. mi? Heh. Bu en üstteki yaprakları mı alıyorum? Evet. Ulan bunları da yapıyorum. Kendi çayımı kendim topluyorum abi, kusura bakmayın. Bak kaptım. Kapmayı Çuvalı kaptım. biraz daha derin alır. Biraz daha Biraz derin. daha derin. Evet. Heh. Bak o şekil oluyor. Heh. Daha Evet. Evet. Harikayım ya. İşçi alıyor musunuz, sezondaki işçi? Var buralarda ama ben yapmıyorum. Almıyorum. Ben Bu- kendim yapıyorum. Bak şimdi şurada da, nerede onlar? Şurada mesela. Şurada var bak. Bunlar demin topladım. Eğrelti otu. Onlar ot. Bunları da alıp o çayların altına atıyorlar ki çürüyüp gübre olsun diye. Aynen. Ha, dersiniz. Aynen. Evet siz bu işi biliyorsunuz. Bilmiyorum, daha yeni öğreniyorum. Heh, bak. Bak. Evet. Siz devam edin, gidin siz, ben buradayım. Bak. Uş. Şimdi güya topladık. Bak biraz odunu topladın. Pis Odunu- topladın. Pis topladık. Biraz daha alışacaksın. Son anda hemen suratıma vurmasaydım. Yani alışmak tabii zor. Evet. Buradan ne kadarlık çay çıkar mesela? Bundan ya bir demlik. Bir anca. demlik çık- Yani Oo. şöyle yani olur olmaz yani o kadar da çıkmaz yani. Bunun daha ter çöpü var. Bundan öyle fazla çıkmaz. Bundan bir demlik çıkar diyorsun ha? Yani Bu iş bana göre değilmiş gibi sanki. Hafif de terledim. Songül abla çok teşekkür ederim. Senin sayende çay toplamayı da öğrendim. Ben bunları gideyim akşama demlerim artık. tamam. Teşekkürler, Afiyet sağ olasın. olsun. Güle güle. Allah razı olsun. Rize'nin öyle bir doğası var ki her yerden su fışkırıyor. Her yerden sular geliyor, her yerden ağaç çıkıyor, orman oluyor. Yani tansiyon düşürüyor açıkçası. Çok büyük bir güzelliğe sahip. Bu gördüğünüz taş köprü de Rize'de çok fazla var. Bu taraf Hemşin, o taraf Çamlıhemşin. İki yakayı birbirine bağlayan bir köprü. Ama Rize'de bunlardan çok var. Görüp de hayran kalmamak mümkün değil. Daha hemen yolun başında bu köprüye denk geldik. Daha neler göreceğiz belli değil. Bu yanımızdan gürül gürül akan dere Palavit Deresi. Çok yukarılarda 2400 rakımda Palavit diye bir yayla var. Belki de oradan doğduğu için veya oradan geçtiği için bu ismi almış bu dere. Palavit sisli vadi demekmiş. Bu yürüyüş yolun sonunda bir şelale var. Onun da adı Palavit Şelalesi. Bu şelale Rize'nin en gür şelalelerinden biri. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşüyor. Burası Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın en güzel yerlerinden biri. Çok sık ve doğal bir ormanlığı içinde harika ve gürül gürül akan bir şelale. Her yıl on binlerce kişi burayı ziyaret ediyormuş. Biz de o on binlerden biriyiz. Muhteşem bir yerdeyim. Rize'ye geldiğinizde siz de gelin.
Rize'de Çat Vadisi'ndeyiz. Çat Vadisi'nde Zir Kalesi'ndeyiz. Burası Zir Kale, yani aşağıki kale anlamına geliyor ama gün geçtikçe Zil Kale olarak oturuyor insanların ağzına. Yaklaşık 2000 yıllık bir kale, ilk olarak ahşap olarak inşa edilmiş ve sonrasında da bu halini almış. Yani tabii restorasyonda görmüş. Burası aslında bir nevi gözetleme kulesi. Şu an içi boş olan o taş yapının içinde aslında 4 kat varmış. Ancak katlar ve merdivenler ahşaptan yapıldığı için günümüze kadar ulaşmamış. Burada toplar da mevcutmuş ama sanırım o toplar Trabzon Müzesi'ne götürülmüş. Eğer bu taraflara gelirseniz bunu görmeden de gitmemeniz lazım. Dere yatağından yaklaşık 100 metre yükseklikteki bir kayanın üzerine inşa edilmiş gerçekten çok güzel bir kale. Gözetleme kaleleri aşağıdaki kalelere haber vermek için öncelikle var olan kaleler. Yani birkaç kale daha var. Bu en aşağıdaki. Zir Kale bu. Rize Zilkale'deyiz. Çaylar toplandı, artık içme vakti ve haliyle bu doğanın keyfini çıkarma vakti. Neredeyiz biliyor musunuz? Ayder Yaylası'ndayız. İki tip yayla var diyebiliriz. Bir tanesi böyle çok fazla sosyal olan, çok fazla turist alan, işte yemeklerin kolay bulunabildiği, marketin olabildiği yaylalar var. Ayder Yaylası gibi. Tabii gene o güzellikleri üstünde taşıyor. İkinci tip yayla da biraz daha bakir, daha keşfedilmemiş, daha arabaların zor çıktığı, marketi bulmanın pek kolay olmadığı yaylalar. Onu da birazdan göstereceğim. Ama şimdilik Ayder Yaylası'nın keyfini çıkarın. Aynı bizim gibi. Hadi. Ayder Yaylası'nda cam seyir terasındayız. Tam karşımızda muhteşem bir manzara var. Gelintülü Şelalesi. Gerçekten çok güzel görünüyor. Kavron Deresi acayip bir vadi oluşturmuş ve o vadinin sonunda da derenin suları 20-25 metre yükseklikten aşağı düşüyor. Siz de Ayder Yaylası'nın cam terasından bu muhteşem manzaraya eşlik ediyorsunuz. Yani acaba fazla turistik bir yer mi Ayder diye düşünmüştük. Ama şu görüntü gerçekten buraya gelmeye değermiş dedirtiyor insana. Ayder Yaylası'nın göbeğindeyiz şu anda. Burası merkezi. Herkes buraya yayılıyor. Yani kar olduğunda da yayılıyor, çim olduğunda da yayılıyor. Burada bu bölgeye ait de klasik evleri de görmek, ahşap evleri de görmek mümkün. Biz kar olmadığı zamana denk geldik. Karda başka güzel, kar olmayıp yazda başka güzel Ayder.
Rize dendiği zaman kavurma dendi. Burada hemen kavurmamız geldi. Çorba mercimek dediler. Dedim ne mercimeği her yerde dedim. Müdür beyefendi dedi ki olmaz bizim mercimeğimiz ayrı dedim. Mercimekten başlayacağım, sonra kavurma, fasulye, yaprak sarmaya devam edeceğim. Şunun adı neydi yapalım? Laz böreği. Laz böreği. Ondan Aslında sonra Laz tatlısıdır ama Laz böreği olarak daha ziyade geçiyor bölgede. çorbadan başlayalım. Çorba neden sizde daha farklı? Tabii çorba aslında tüm yemeklerimiz tereyağlı yapıyor. Bütün tereyağının lezzeti mercimekle beraber bütünleştiği zaman ayrı bir lezzet katıyor. Zaten yediğinizde mercimekle tereyağının bir şeyini alacaksınız, reyasını alacaksınız. Bu tereyağı sizin buralara bir başka yapıyor. Tabii. Yani- Tereyağı olmazsa olmazımız bize. Bütün yemeklerimiz tereyağlı yapılıyor. Çok güzelmiş ama. Biz özellikle mercimek çorbasında müşterilerimize hani limon kullandırmayız. Limon çorbada biraz eksimsi bir tat oluşturduğu için yani müşterimiz yerken o tereyağının da mercimeğin de o hoşnut lezzetini alsın diye Yani kullandırmayız. tüm samimiyetimle söylüyorum. İçtiğim en güzel mercimek çorbası desem yalan olmaz. Teşekkür ederim, sağ olun. Tereyağının esansından dolayı. Şimdi tereyağı neden burada çok kıymetli Karadeniz'de? Çünkü yaylalara hayvanlar çıkıyor, doğru mu? Tabii, Hayvanlar doğru. oradaki güzel taze besinlerle, karla beslenmiş otlarla yediği için hayvanın sütünden çıkan tereyağı burada Tabii. Çok daha lezzetli. Premier Lig gibi bir şey oluyor. Eyvallah. Tereyağı tabii yemeklerin olmazsa olmazı. Kuru fasulyede şimdi başladınız. Pişme sistemi bunun tereyağıyla işte tabii soğan, et hep beraber bir yapılışı var bunun. Eğer o tereyağı bunun içinde beraber pişmezse, beraber helmelenmezse, fırında pişmezse istediğiniz lezzeti alamazsınız. İsterseniz buyurun tadına da bakın. Ömer Bey, Onunla ya bu beraber- önümde şaka zannedecek sevgili izleyenler ama bu önümde ben buna kaşık vuramam. Bu resim gibi duruyor. Yani bu teşekkür ederim. bu fasulye İspir civarlarından Erzurum, Erzurum İspir, tarafından. Hınos, o bölgeden Yani geliyor. rakımı çok yüksek Tabii, yerden tabii, bayağı geliyor bu yüksek bir fasulyede. rakım olan Burada tereyağıyla birleşince bir başka bir şey oluyor Rize'de. Tabii Tadıyoruz. tabiatimizle beraber. Tadıyoruz. Bu resmi bozmak zorundaydım. Aslında böyle bir pide ekmeğiyle böyle tereyağına bandırıp yemenizi de arzularız biz. Çünkü aslında birçok insan çok kaşık kullanmadan da o ekmekte o tadını almasını arzularız biz. Heh, olay bu işte. Güzel. Ömer Bey, ellerinize sağlık. Çok Tabii teşekkür ederim. 51. Afiyet yılına olsun. girdiğimiz bu müessesede dedelerden gelen diye tahmin ediyorum. Tabii, Babalara, tabii, sonra tabii. sizlere. Kaçıncı kuşak? Biz ikinci kuşağız şu anda. Aslında dedemiz de lokantacıydı ama işletmenin kuruluşundan itibaren ben ikinci kuşağım. Olur da yolunuz Rize'ye düşerse bu fasulyeyi yemeden giderseniz boş boş gelip gitmiş olacaksınız. Rize Ligi'nin bir başka oyuncusu kavurma. Neden buradaki kavurma daha güzel? Şimdi kavurmanın tabii dana etinden yapılıyor. Bölgenin hayvanlarından üretiliyor. Gene yayla. Tabii. Aynı şekilde tereyağıyla pişiyor. Belli bir oranda ateş üzerinde, belli bir oranda fırında pişiyor bu. Yine onu da tavsiye ederim. Bunun da yağı ayrı bir lezzettir. Yani bu biraz daha salçalı olduğu için o tamamıyla tereyağının sadeleşmiş fırında. Çünkü 5-6 saat bu pişen bir ürün bu. Onu da yerseniz ayrı bir lezzet katacak size. Rize'ye gelmeden önce tavsiye edebileceğim şeylerden bir tanesi size diyet yapın. Yani diyet yaparak gelin Rize'ye. Çünkü bu tereyağının birleştiği bu yemekler, fasulye, efendime söyleyeyim kavurma gibi yemekler mümkün değil. Ben normal şartlarda ekmek yiyen bir adam değilim ama Ama hemen beraberinde özel bir yoğurdumuz var. Ona da bakabilirsiniz. Yani beraber yönetebilirsiniz yemeği o anlamda. bu yoğurt değil tatlı bu. Bu tatlı yoğurt diye siz bana yanlışlıkla tatlı vermişsiniz. Eyvallah. Pardon bakar mısın? Bu nedir bu? Ama bu yayla faktörü abi çok şanslısınız Eyvallah. ya. Teşekkür Yani ederim. Karadeniz Sağ olun. çok şanslı, Rize çok şanslı. Yaylanın yoğurda bak. İşte onun için bu bölgeye artık Rize'de bir havalimanımızın olması
İnsanların İstanbul'dan buraya gastronomi turizmini de artık yavaş yavaş ağırlık kazandığını görüyoruz. Yani bu İnsanlar uçağa binip geliyor, yemek yiyip dönebiliyorlar. %100. Böyle bir atmosferimiz de var. Tamam yani İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde mutlaka böyle restoranlar vardır ama bu bölüm yayınlanmasın. Evet, karalahana sarmamız var. Bu da bizim tabii bu bölgenin olmazsa olmazı. Ben bırakamıyorum. Kavurmayı bırakamıyorum. Eyvallah. Tabii annelerimizin özellikle evlerde her zaman yapılan bir ürün. Kara lahana sarması. İçinde ne var? İçinde pirinç, bulgur, koloti, zırh et var içinde. Pirinç var. Bu da aynı şekilde tereyağı belli bir soslamayla beraber yapılıyor. Bak bu yoğurt istedi. Tabii. Üstüne de servis yapılıyor mu? Tabii müşterilerimiz bazen tercih ediyor, bazen ayrı istiyorlar. Böyle daha Kendi güzel özel gözüküyor. zevklerine göre değişiyor. Ömer Bey, hani şimdi yani ben yemek bazında böyle aldır aldır yiyen bir adam değilim ama burada bıraksanız muhtemelen hepsini tek tek temizlerim. Bu arada söylemek gerekir ki bu yemekler sonra ne oluyor? Sonra biz bu yemekleri yemeye devam ediyoruz çekimden sonra. Hiçbir yemeği atmıyoruz. Bu tat böyle herkesi yakalayabilecek bir tat. Yani çocuğu da yakalayabilecek bir tat. Tabii. Ev hanımını da yakalayabilecek bir tat. Ama evde yemek yapmayan hanımefendiyi de yakalayabilecek bir tat. Erkeklerin hepsini yakalayabilecek bir tat. Çok güzel. Bu da annelerden gelme değil mi? Tabii. Çok geçmiş, eski zamanlardan beri yapılan bir şey. Laz böreği. Laz böreği, sütlaç. Şimdi Laz böreği derken yabancı turistler biraz şaşırıyor. Ya börek ne alaka falan. Aslında bu tatlı. Evet. Aslında bu tatlı. Özel bir marmelatı var. İçinde hem karabiber de var içinde. Karabiber mi? Karabiber de var içinde belli bir oranda. Allah Allah. Peki başka ne var içinde? Normal hamurumuz var. Özel bir marmelat var içinde. İşte köy sütünden yapılan içinde. Şu yumuşak bir şey görüyorum burada. İşte orası artı marmelat. Şimdi altta ve üstte yaprağımız var. Hamur yapmaklarımız. Baklavayı Bu da andırıyor. Yani baklava gibi değil, daha hafif bir tatlıdır bu. Yerken hafif bir tereyağı, hafif bir karabiber algısı verir. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Şeker kıvamı da tam kıvamında. Tam eşikte. Yormaz sizi fazla. Yormaz belli. Yani yıllardır yenen şeyin sizin herkesin yiyebileceği kıvama getirmeniz çok enteresan. Laz böreği kanmayın, Laz böreğini. Laz baklavası da olabilir bunun adı böyle. Fıstıklı falan da yapılabilir galiba. Olabilir. Sütlaç, bu bölgemizin aslında en fazla tutulan ürünlerinden bir tanesi. Hemen ortasından da alabilirsiniz. Üzerindeki Giresun fındığı,'dır. Giresun fındığı. Giresun'dan fındıklar gelir. Sütlaç gene yaylanın ekmeğini yiyoruz biz hala gördüğümüz Tabii üzere. şu anda yediğiniz sütlacın sütü köy sütü. Özellikle Cersa hayvanlarından tedarik ediyoruz. Biliyorsunuz Cersa hayvanı daha yağlı bir süttür. Sütlacın normal bir tencerede takriben 1-1,5 saat aralığında hafif ateşte şekerle beraber kaynamasından sonra üretilen bir ürün bu. Yani sütü ham olarak tencereye koyulduğu zaman buharlaştıkça hakiki öz halini alıyor süt. İster istemez biraz sarımtırak oluyor. İçinde de görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla belli bir aşamadan sonra bu kaselere dağıtılıyor, fırında kızartılıyor bu. Yani o lezzeti veren tamamıyla sütle ve şekerin 1-1,5 saat aralığında hafif ateşte kaynaması. Buharlaştıkça yani karamelize diyelim ama o kadar olmuyor tabii. Ama o oranı pişmesi, buharlaşması süte lezzet veriyor. Rize'yi gezdik, görüyoruz. Muhteşem bir yer. Yaylalarının verdiği bereket şu anda bu restoranda da hissediliyor. O yüzden de biz başta Rize'yi çok sevdik. Sonda da yemeklerine bayıldık. Bu güzel anlatımınız için de sizlere teşekkür ederim. Çalışma Çok sağ arkadaşlarınıza olun. teşekkür Çok sağ olun. ederim. İnşallah memleketimizi her zaman bekleriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Önümde durduğum mağara Pileki mağarası. Pileki mağarasından taş çıkartılıyor. Yani bir nevi mağara 4000 yıldır buradan çıkarılan taşlarla bir kap yapılıyor. Yani böyle bir taş çıkartılıyor, büyükleri de çıkartılabiliyor ve içi oyulduktan sonra da bunu bu bölgede insanlar odun ateşinin közünün içinde yemek yapmak için kullanıyorlar. İçeride duvarlarda bunlardan çok göreceğiz. Hep böyle oyuklar var ve bu gördüğünüz aletle duvarlara vurularak çıkarılan bir taş bu. İnanın bana, tüm samimiyetimle söylüyorum, şunu 10 kere salladığınız zaman sağ kol bitmiş olabilir. Yani çok ağır bir materyalle bu pileki taşı çıkartılıyor ve bunda kömür ateşinde ya da odun ateşinin közünde yemek yapılıyor. Pileki mağarası bir maden olarak kullanıldığı için de farklı giriş yerleri var. Tabii onlar kapatılmış emniyet için. Şu anda bizim görebileceğimiz turizme açık alanı 350 metre kadar gidebiliyoruz ama 1,5 kilometre derinliklere ulaşan tünelleri olduğu söyleniyor. 2 katlı bir yapısı var, enteresan. Alt katta da gölet oluşmuş durumda. Şimdi isterseniz bu mağaraya hep beraber girelim ve detayları birlikte görelim. Mağara mı, maden mi? Tartışırız. Buyurun. Pileki mağarasının içi aslında 2 katlı ve alt katı sular altında kalmış. Buradan sürekli sular tahliye ediliyor ama kış döneminde tabii yağmurlar da fazla olunca su artabiliyor. Aslında şurası şu korkuluğun olduğu yere kadar gidiliyor ama şu anda birazcık sular yükselmiş durumda. Hatta şurada bir delik var, bakması bile korkunç. O delikten alt kata inmiş dalgıçlar. O karanlığa, o fenerlerle çok ürkütücü geliyor. Alt katı da incelemişler, kayıt altına almışlar. Mağaranın her tarafında bu pileki taşının çıkarıldığı belli oluyor. Bilhassa burada bak, mesela burada bir çukur var. Buradan bir taş alınmış. Almışlar, sırtlarını yükleyip dışarı çıkarmışlar. Ama şimdi alınmadan hemen önceki halini göstereceğim size. Evet, işte burada. Her yerde ama her yerde alınmışlar var. Bak burası da alınmış mesela. Ama bu alınmamış. Alınmadan önceki son hali bu. Pileki taşını kazma vura böyle bir kap haline getiriyorlar. Sonra da tek bir hamleyle pıt diye alıyorlar. Buradaki işçilere veriyorlar. İşçiler onları götürüyorlar. Buradaki molozları da başka bir tarafa çekip tekrardan devam ediyorlar işlerine. Pileki taşı Rize ve çevresinde közde yemek yapmak için kullanılan bir taş. Mağaranın içerisinde yumuşak, yani böyle elinizi sürdüğünüzde taşlara işte gördüğünüz gibi oluyor. Sonrasında oksijenle birleştiğinde bu taş dışarıda sertleşiyor. Sertleştikten sonra içi oyularak bir kap haline getiriliyor ve közün içerisinde yemek yapılmasını sağlıyor. Biz şu an Rize'nin Fındıklı ilçesine doğru gidiyoruz. Geçerken Pazar ilçesinin sahilinde Rize'nin Kız Kulesi veya Kız Kalesi'ni göreceksiniz. Cenovalı bir prens yaklaşık 700 yıl önce kızı için yaptırmış bu küçük kaleyi. Şu an içine girilmiyor ama bu ilçeye gelirseniz sahilde görebilirsiniz bu şirin kaleyi. Peki biz Fındıklı'ya neye gidiyoruz? Karadeniz'le özdeşleşen atmacayı görmeye gidiyoruz. Hayatımda hiç yakından atmaca görmedim. Bakalım neye benziyormuş bu atmaca, size de anlatalım.
Hüseyin abi merhaba, ne haber abi? İyi sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hani buralarda böyle bir kuş, böyle bir sevdası var diye araştırdığımızda karşımıza çıkan bir beyefendisin. Atmacayı biz havada mı göreceğiz? Ne yapacağız biz bu atmacayı? Yani bunu görmemiz lazım diye seninle buluştuk ama Ya şu anda ben- dağın tepesindeyiz abi burada. Ben bir şey söyleyeyim Şu yani manzaraya bak. bu sevdayı kapabilirsin sen. Eyvah, ben mi? Yapma abi. Yenge arıyor, alo de. Yok, şunu kapatayım ben. Bu yüksekliğe şimdi Karadeniz'in yağmurları falan filan, bu yüksekliğe böyle bu hobi için bu kadar çok çıkıp inmek, bu çamurlu yollarda çok zorlu değil mi ya? Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Bu öyle bir sevda ki düşün 3 ay ben bu dağdayım. Bir yengemiz yok mu evde, çocuklar falan beklemiyor? 3 ay buralarda. Vallahi hepsi alıştı artık benim bu hobime. Ben çünkü dünyaya geldim, kendime geldiğim zaman evde atmacayı gördüm evin bir köşesinde. Yani bu böyle bir sevda. Anlatabiliyor muyum? Köpeğimizin adı ne abi? Pointer, Adı? poker. Poker. Gel buraya. Poker biraz yaşlı benim gibi. Kulakları pek duymuyor. Peki abi, gel gidelim, devam edelim lütfen. Atmaca ta karşıdan geliyor. Denizin, Ukrayna'dan, Soçi'den, buradan Hatay, Mersin, oradan işte Suriye, şeye kadar gidiyor, sıcak memlekete. Giderken enerjiyi minimum kullanmak için rüzgarla gidiyor. Biz de bu şeyleri, tenteleri rüzgara karşı yapıyoruz. Yani mesela Poyraz esiyor. Poyraz'da atmaca nereden gider? Onun atalarımız yerini tespit etmiş. Buradan böyle gelir. İşte biz Poyraz'da orada otururuz mesela. Ha. Lodos estiğinde Lodos estiğinde onun altında bir yer var. Oraya gideriz. Kıbla estiğinde buraya geliriz. rüzgarı kullanarak zaten uçuşları çok güzel. Yani Sanat süzülüp gidiyor. Süzülüp gidiyor. Yakalamak atmacayı tabii bir sanat, bir av, ama sen bu atmacayı alıp eğitiyorsun, o bıldırcını yakalıyor ve senin o bıldırcını almanı sağlıyor. Yani Evet. aslında senin yaptığın silahtan önceki av. Önceki av. İlk çağda insanlar avcı olarak dünyaya gelmiş. Yani Yani. o yüzden zaten bizim genetiğimizde var avlanmak. Ve atalarımız da silah yokken protein ihtiyacını karşılamak için bıldırcın da biliyorsunuz çok yağlı bir hayvan. Evet. Dünyada en lezzetli et bıldırcındadır. Bıldırcın her sezonda olmuyor. Onu küpün içine koymuş, tuzlamış. Bir dahaki seneye kadar oradan çıkarıp yemeğe koyup kullanmış. Biz de bu kültürü elimizden geldiğince sürdürmeye çalışıyoruz. Benim de kolumda atmaca olacak mı abi? Olacak. Allah Allah. Bir yaşıma daha girdim. Bu ne kuşu abi? Bu örümcek kuşu. Bunun gözlerini sen mi kapatıyorsun? Evet. Gözünü niye kapatıyoruz? Şimdi atmacanın bu düşmanı olduğunu biliyor. Bu atmacayı görünce hem çok korkar hem çok bağırır. Sadece altını görüyor. Yemini görüyor. Gelen tehlikeyi görmediği için de içi rahat. Yoksa kalbi bile patlar o korkudan. Kalp krizleri hiç Evet. böylelikle. Ama böylelikle onun da şeyini önlemiş oluyoruz. Önünde zaten ağ var. Ağa çarpıyor. Böyle kuş yakalıyoruz. Bu kuş ne oluyor sonra? Bunu şimdi mesela ayın 16'sında sezon kapanıyor. Av sezonu, atmaca sezonu. Bunu kaçıracağız, doğuya bırakacağız. Gözü kapalı olduğu için de böyle uçuyor yani. Bunu neyle yakalıyorsun abi? Bunu dana burnuyla yakalıyoruz. Dana burnunu ne yapıyor? Nasıl bir kültürün içine düştüm ben şimdi? Dana burnunu delikten sabun dökerek çıkarıyoruz. Tamam. O kafesin içine koyuyoruz. O kafesle bunu yakalıyoruz. Önce bunu ehlileştiriyoruz. Ha, bunu bir de ehlileştiriyoruz. Tabii böyle değil. Bu saldırgan elini ısırır bilmem ne yapar. Öyle hırçın bir kuştur. Bunu ehlileştiriyoruz. 3-4 güne de bunu ehlileştiriyoruz. Ondan sonra ehlileştikten sonra gözleri kapatıyoruz. Bu da geçici tabii, deriyle kaplıdır. Bununla geliyorsun burada günlerce, saatlerce, ne zaman geleceği belli değil bunun. Öyle zaman oluyor ki 3 gün burada böyle bekliyorsun. Put gibi. Nasıl bir Evet. sınanmaktır. Ve inanın atmacayı görüyorsun, oradan sana gelişi 30 saniye, 40 saniye. Tabii.
Ama o yaşadığın heyecan var ya, o günlerce beklemiş olduğuna değiyor. 30-40 saniyelik heyecan. Rastgele. Geldi mi atmaca bugün? Burada da mı rastgele deniyor? Evet. Abi bu çok güzel bir şey. Çok sağlıklı gözüküyor. Evet. Bu 2 yıllık benim yol arkadaşım. Bir şey yapmaz değil mi bize? Yapmaz. Allah Allah. Güzelliğe bak. Üstünde kalp var bir sürü. Evet. Aa. Dişi mi erkek mi? Dişi. Atmacada çok enteresan bir şey var. Bunun erkekleri bunun yarısı kadar. Ha. Aa. Ama avda daha çok av yapabiliyor bundan. Daha pratik, daha çok av yapıyor. Ve yuvayı besleyen erkek kuş. Bu yuvadan yavruyu çıkarır, orada bekler. Avın %80'ini erkek atmaca getirir. Yani ona da biz mamulisa deriz. O getirir, buna verir, bu yedirir. Ötüyor mu abi bunlar? Bunlar sadece yuva zamanı birbirlerine haberleşmek için öterler. Yani normalde ötücü bir kuş değil, yırtıcı bir kuştur. Bu kartalın bir sesi vardı böyle bütün kaynımları Aynı sesi bu da çıkarır. Herkesin sevdiği bir renk vardı. Mesela bunun beyazı var, kırmızısı var, siyahı var. Bu şu gördüğünüz kalp olan şeylerin siyahları var. Bu sarı mesela, sarımsı, bunun tam beyaz olanları var. En çok aranan ırk beyaz. Ama beyaz da çok az. Yani çok ender 10 senede bir ele geçer veya geçmez. Yani ben ilk defa atmacayla baş başa kalıyorum. Hayran kalmamak mümkünatı yok yani. Öyle bir şey çok güzel bir şey. Sevsem kaçar mı? Ürker mi? Kaçmaz. Önünden böyle okşayabilirsin. Ana atmacaya dokunuyorum. Getir elini. Elimi getireyim. Elime çıktı. Abi enteresan bir yerdeyim yani yanlış anlamayın. Bambaşka duygulardayım. Şu anda mesela gözümü kapacakmış böyle çıkarıp alacakmış gibi bir hayvan var kolumda. Bu çok güzel. Tırnakları çok uzun. Yani parmakları uzun. Tam bir av için yaratılmış bir hayvan. Hakikaten burnumu çekip alacakmış gibi şu anda mesela yani. Allah Allah. Abi şimdi hadi bunu yakaladık filede, ağda. Bunun eğitim süreci normalde nasıl eğiteceğiz biz bunu? Ne Bunu deneyecek şimdi bu? biz 3-4 güne eğitiyoruz. Yani tabii usta adam 3-4 güne eğitir bunu. Biz 3-4 günü ava hazır hale getiriyoruz. Yani öylesi olur Ya ben ki... sevdim, ben korktum. Sev, yavaş yavaş okşa. Öylesi olur ki 2 günde iyileşir. Çok inat olursa 4 gün, 5 gün sürer. İlk 2 gün, günün 24 saati, en az 10 saat, 12 saati senin elinde olacak. Şöyle söyleyeyim sana, bu çok güçlü bir hayvan. Tırnağı Çok- şu anda Çok giriyor, bağıracağım, keskin, bağıramadım yani senden korkmuyor aslında. Yani senden korkmuyor, sana karşı gelecek de şeyi var. O yüzden sana mahkum olmuyor ama şey oluyor, nedir, seninle bütünleşiyor. Baktığı zarar gelmiyor senden, yemek veriyorsun. Yemeği görünce daha da yumuşuyor tabii. Av yapınca daha da yumuşuyor. Daha fazla özgüveni Peki niye geliyor. av yapıp mesela alıp gitmiyor? Şimdi gitmiyor çünkü neden? Bunun taşıma gücü yok. Sadece yakalar, yer. Bunu yakaladıktan sonra işte 5-10 metre önüne iniyor. İnince de tüylerini yoluyor ya yemek için. O arada ses çıkıyor. Ses çıkınca da biz olduğu yeri tespit ediyoruz bunu. Gidip bıldırcını ayağından alıyoruz. Ondan sonra küpe koyuyoruz. Adı ne bunun? Bu bozkızıl. Bozkızıl. Peki son olarak bir şey daha meraktan çatlıyorum. Eminim ki bizi izleyenler, izleyecekler çok merak ediyordur. Ne zaman vedalaşıyoruz kendisiyle? Biz şimdi mesela bu ayın 16'sında atmaca salma günümüz var. Ne diyorsun? Evet. Herkes tuttuğunu salıyor mu? Herkes tuttuğunu salıyor. Sezon kapatıyoruz. Kuşları da salıyoruz, atmacaları da salıyoruz. Sadece bir atmaca besleme şeyimiz var. Nedir? Yasal olarak hakkımız var. Bir atmacayı besleriz. Tabii şu anda da pek kimse de beslemiyor. Çünkü bunu aynı bebek gibidir. Yani bu bakımı o kadar hassastır. Sabahleyin et yer, etini vereceksin sabahleyin. Her gün etle besleyeceksin. İşte pisliğini temizleyeceksin. Çocuk gibi öyle bir şey. Çok hassas. En ufak şeyde ölür. Şu andaki duygularımı anlatamıyorum. Ben kolumda tutuyorum onu ama kolum ona layık değil gibi hissediyorum. O kadar görseli güzel. Mesela kartaldan ayıracağımız nokta ne bunda atmacayla? Şimdi kartal yüksekten dalış yaparak avlanır.
Kartal yüksekten, Yüksekten dalarak. dalarak avlanır. Bu yatay olarak avlanır. Yani yüksekten pek dalmaz. Bu kartaldan çok daha süratlidir. Hangisi daha rüzgarla dans ediyor diyeyim? Bu. Hadi ya. Evet. Hemen videolarını izleyeceğim. Abi çok teşekkür ederiz bu güzel teşekkür bilgiler ederim. için. Size rast gelsin. Bozkızıl. Seni çok sevdik, tamam mı? Ama kızma bize. O da size kalp gösteriyor. Bak kalbi var orada. Hadi iyi avlar abi. Sağ ol. Tarihi Çinçiva Köprüsü yani Shenyuva Köprüsü çok eski. 1699 yılında yapılmış bu köprü. İnanılır gibi değil. Şimdi diyebilirsiniz ki bu kadar yüksek köprüye ne gerek var? Anlatayım. Bu köprünün altından geçen dere Fırtına Deresi. Bu köprünün kitabesi yaklaşık 80 yıl önceki bir selde kaybolmuş. Yani o dönem sel suları muhtemelen kitabeyi sürükleyip götürecek kadar yükselmiş. Bugün alttan akan dere size küçük gelmiş olabilir ama aşırı yağış olan dönemlerde sular demek ki neredeyse köprüye kadar yükselebiliyor. Yani bu köprüyü yapan iş olsun diye bu kadar yüksek yapmamış. Geçmişin deneyimlerini daha fazla kullanmamız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki ben bu köprüyü bir yerden hatırlıyorum. Evet, hatırlıyor olabilirsiniz. Çünkü bu köprü Demet Akbağ ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerinde oynadığı Sevdaluk dizisinde sık sık ekranlara gelmişti. Dizi burada çekilmişti. Yaklaşık olarak 53 metre uzunluğunda 2.81 santim enindeki bu köprü o dönemin en kıymetlilerinden. Evet, evet. Dur onu. Ben de kızıyorum ona. Hep çekiyor bizi. Güzelim. Eğer gezmeye bir yerlere gidiyorsanız mümkünse marketlerden böyle arabanıza biraz yem alın. Çünkü kimsesiz, sahipsiz köpeklere denk gelme olasılığınız çok yüksek. En azından onları biraz doyurarak kendiniz de huzur bulabilirsiniz, onları da doyurabilirsiniz. Şimdi Asuman Hanım'ın yanındayız ve muhlama yiyeceğiz efendim. Buralara kadar muhlama yemeden dönersek dayak yeriz. O yüzden de ben ekmeğimle geldim. Ben hazırım. Asuman Hanım, bu muhlama diğerlerinden farklı. Neden? Çünkü Özelliği tereyağı ve peynir, yayla peynirinin ve tereyağının olması. evet, yayla peynir. Yani buranın tereyağıyla, buranın peyniriyle yapılmış bir muhlama. Şöyle kaldırabilir miyiz? Tabii ki efendim. Şuradan ben birazcık kapsam şöyle. Çok sıcak mıdır? Evet, fazla kalırsa kesilme özelliği de var. Hani sobanın üstüne fazla bırakmayacağız bunu. Olduğu gibi, kıvamına geldiği gibi yemeye başlayacağız tellenmesi için. Evet, şunlardan birazcık ben. Sevgili izleyiciler, sizler için ben bunlara katlanıyorum. Muhlama yiyorum sizler için Rize'de. Ha, elim yandı. Bir de sobada. Odun Evet. ateşinde oluyor. Tüpte Odun değil yani. ateşinde yapıyoruz. Bir tane daha kaldırır mısın? Tabii ki efendim. Bu taraflara gelirseniz kaçırmayın bu fırsatları. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun.
Çat Vadisi'ndeyiz. Elevit'e gidiyoruz. Elevit Yaylası'na çıkıyoruz daha doğrusu. Rize'ye geldiğinizde hani Rize'yi böyle ben bir günde görür de geçer giderim falan gibi düşünceleriniz varsa çıkarın onları kafanızdan. Öyle bir şey yok. O köprüyü görüyorsun, orada duruyorsun, bir çay içiyorsun. Olmuyor yetmiyor, dur bir kara çıkayım diyorsun. Aa, ormanlara bak, şelale de varmış burada deyip kafayı yiyorsun. Rize acayip bir şeymiş. Daha ilk adımlarınızdan bunu hissettiriyor size. Bence Rize'yi gelip görmekte, gezmekte fayda var. Elevit Yaylası'ndayız. Elevit Yaylası. Burası kartpostallarda gördüğünüz yerlerden bir tanesi. Yaklaşık olarak rakımı 1800 metre. Deniz seviyesinden 1800 metre yukarıda. Şöyle baktığınızda her tarafın fotoğrafını çekesiniz geliyor. Yani şu tepelerdekiler başka, şu tepelerdekiler başka, şuradaki evler bir başka. Burası adeta bir kartpostal. Ama şunu belirtmem lazım ki normal şartlar altında buraya çıkmak pek mümkün değil. Sadece yazın yayla olarak kullanılıyor. Burada kalan insanlar da kışları aşağıda yaşıyor, yazları yukarı çıkıyor. Elevit Yaylası. Elevit Yaylası. Bence yaylaya çıkıldığında böyle akan suyun kenarına geçilmeli ve biraz su dinlenmeli. Çünkü suyun sesi insanları rahatlatıyor. Hele böyle oksijeni bol bir yerde huzur bulduruyor. Ben biraz susayım, siz biraz suyun sesini dinleyin. Şimdi Güneysu Kıble Dağı Camii'ne gidiyoruz. Rize bölümünün kapanışını orada yapacağız. Neden oraya gidiyoruz? Çünkü Rize'nin en güzel gün batımı manzaralarından birinin orada olduğu söylendi. Siz bir taraftan bu bol virajlı, mis gibi doğa kokan, doğanın renk cümbüşüne sahne olan yolu izlerken bir taraftan da Alp Yollar'da kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, söyleyeceğiniz bir çift lafınız varsa yorum yapmayı, arkadaşlarınızın da bu videolarımızı izlemesini istiyorsanız videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Evet, sanırım Kıbledağ Camii'ne geldik.
Kıble Dağı Camii, 1130 metre yükseklikteyiz. Bu yükseklikte böyle bir cami var. Buraya Kıble Dağı denmesinin sebebi Güneysu'nun ilçe merkezinden bakınca bu dağın kıble tarafında kalıyor olması. Kıble Dağı aslında geçmişte de önemli bir ibadet ve toplanma alanıymış. Bu nedenle 1800'lü yıllarda buraya bir ahşap cami inşa edilmiş ancak bir yangında tamamen yok olmuş. Yerine 1960'larda şu an yeni yapılan camiye de ismi verilen Hacı Hafız Yusuf Yılmaz'ın aracılığıyla bir taş cami yapılmış. Bu cami de eskiyince 2015 yılında şu an gördüğünüz Kıble Dağı Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Camii inşa edilmiş. Bu cami Üsküdar'da bulunan ve Mimar Sinan'ın inşa ettiği Kuşkonmaz Camii'nin bir kopyası. Bilenler bilir, küçük bir camidir Kuşkonmaz Camii. Bu da öyle. Cami küçük ama manzarası, bulunduğu yerin verdiği his büyük. Bu bölümlükte bu kadar. Biz çok sevdik. Umarım size de Rize'yi sevdirebilmişizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.